Bir kelime, bir çekirdek kanalından herkese merhaba. Bu video kanalımın ilk videosu olduğu için tanıtım üzerine olacaktır. Öncelikle kendimi sizlere tanıtayım. İsmim Cemal Gençer. Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Bu kanalı hem eğitim öğretim hayatımda edindiğim hem de Anadolu irfanından faydalandığım ve kendimde tecrübe ettiğim psikoloji ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak arzu ettiğim için açmış bulunmaktayım. Umarım bir derece sizlere faydam dokunur. Tabii internet ortamı yüz yüze görüşmek gibi olmuyor. Yüz yüze görüşmede siz anlattığınız bilgilerin, paylaştığınız verilerin karşı tarafta ne kadar makes bulabildiğini, yani karşı tarafın yani muhataplarınızın anlattığınız bilgilerden ne kadar istifade edebildiğini, o bilgileri ne kadar alabildiğini görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Veya da onlar geri dönüş yapıyor size. Şuraları anlayamadık, şuraları bir daha anlatır mısınız diye tekrar geri dönüş yapıyor. Veya da hiç olmazsa siz onların tavırlarından, halinden ne yapabiliyorsunuz? Az çok tahminde bulunabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Ve tekrar o bilgiler üzerine, anlattığınız bilgiler üzerinde durabiliyorsunuz. Onları tekrar ele alabiliyorsunuz. Ama internet ortamında böyle bir durum söz konusu değil. Veri akışı tek taraflı oluyor. Yani anlatıyoruz, geçiyoruz, anlatıyoruz, geçiyoruz. Bu da sağlıklı bir iletişim yöntemi değil. Çünkü tek taraflı bir iletişim hep bir tarafın verici, diğer tarafın da alıcı olduğu bir durum olduğu için sağlıklı olarak bir iletişim ortaya koyamıyoruz. İşte ben de bu noktaları düşünerek kanalımın hakkında kısmına mail adresimi koydum. O mail adresinden anlaşılmayan noktalar olursa, tekrar izah edilmesi gereken yerler olursa o mail adresinden bana ulaşırsınız. Ben de tekrar elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kanalın ismine gelecek olursak, niçin bir kelime ve bir çekirdek ismini tercih ettim? Neden bu ismi koymuş bulunmaktayım? Onu şöyle izah edeyim. Psikoloji her ne kadar insanı bireysel olarak ele alsa da aslında insan kainat dediğimiz, alem dediğimiz sistemli bir yapının içerisindedir. Malumdur ki sistemli yapılar bir bütün olarak ele alınmak zorundadır. Yoksa bilgiler daima yarım yamalak kalacaktır. O nedenle o sistemi bir bütün olarak ele almak gerekiyor ki daha sağlıklı bilgiler elde edilsin. Yani sistemi biz oluşturan parçaları ayrı ayrı ele aldığımız gibi o parçaları tekrar birleştirip o sistemin bütününe doğru götürüp tamamen o sistemle birlikte o bütünden bakarak da ayrı bir tarif yapmak gerekiyor. Buna bir örnek verecek olursam, mesela biz toprağı ele aldığımız zaman, tek başına toprağı ele aldığımız zaman fenli bilimler, fizik, kimya, biyoloji gibi fenli bilimler ortaya çıkar. Toprağı içinde bulunduğu çevresel şartlarıyla ele aldığımız zaman coğrafya denen disiplin ortaya çıkar. Coğrafyayı da daha da büyütürsek, küresel bazda alacak olursak, o zaman da hatta o küreyi de içinde bulunduğu güneş sistemiyle ele alacak olursak, uzay bilimleri ve astronomi gibi bilimler, disiplinler ortaya çıkar. Yine az önce dediğim gibi insanı bireysel olarak ele alsak, psikoloji ortaya çıkar. İnsanları birleştirip de toplum olarak ele aldığımız zaman sosyoloji bilimi ortaya çıkar. Sosyolojik yapıları da zamansal bir süreçte incelediğimiz zaman tarih bilimi ortaya çıkar. İşte bu bilimler birbirini daima tamamlarlar ve birbirleri hakkında bilgi verirler. Biz bu duruma göre bakacak olursak toprağı yani toprakla birbirlerini tamamladığına göre toprakla insan aslında alakalıdır. Yani toprağın insanın midesiyle bir alakası varsa o zaman toprağı aynı zamanda yani kendi başına incelediğimizde nasıl ki fizik, kimya, biyoloji gibi bilim ortaya çıkıyor. Toprağın eğer insanın midesiyle alakası varsa bu kez toprağı insana göre tarif etmek ve tanımlamak zorundayız. İnsanı da yine toprağa göre tarif etmek ve tanımlamak zorundayız. Yine güneşin eğer insanın gözüyle bir alakası varsa, bir ilgisi varsa o zaman güneşi insana göre tarif etmek ve tanımlamak zorundayız. İnsanı da yine güneşe göre tarif etmek ve tanımlamak zorundayız. Peki güneşi insana göre tarif edersek ve tanımlarsak ortaya ne çıkıyor? Soba ve lamba manası ortaya çıkıyor. Güneşi sadece bir atış topu
ateş kütlesi olarak değil, yani yalnız başına, tek başına bir ateş kütlesi olarak değil, insana hizmet eden bir soba ve lamba manası ortaya çıkıyor ki bu da gayet ehemmiyetlidir. Yine insanı güneşe göre tarif ettiğimiz zaman soba ve lambası güneş olan bir insan ortaya çıkıyor ki bu da insanın kıymetini gayet derecede büyütür ve insanı daha da kıymetlendirir, daha da önemli hale getirmiş olur. İşte bu noktadan bu şekilde bakarsak insanı daha doğru, daha sağlıklı ve daha bütüncül bir yaklaşımla tarif etmiş ve tanımlamış oluruz. Ve bu da insan psikolojisi için gayet derecede önemlidir. İşte bütün bu noktaları bize izah eden, kainatı bir kitap gibi tasavvur ettiğimizde insan o kitabın en ehemmiyetli, en kıymetli ve en güzide kelimesi hükmündedir. Yani öyle bir kelime ki bütün kelimeler ona bakar ve onunla kuvvetlendiği gibi aynı zamanda bütün kelimelerde onun kuvvetlenmesi için mana itibariyle yardım ederler. Yani insanın manası o kadar kıymetlidir ki bütün kelimelerden destek alacak derecede nedir? Bir pozisyonu vardır insanın. İşte bu noktadan ben de bir kelime ismini koymuş oldum. Bir çekirdek ismine gelecek olursak, eğer biz kainatı yine bir ağaç suretinde tasavvur edecek olursak, o ağacı netice veren yine insandır. Yani o ağacı, nasıl ki bir ağacı netice veren çekirdeğidir, yine insan da manası itibariyle hem o ağacı netice veren hem de o ağacın yine neticesi olan, yani meyvesi olan bir çekirdek hükmündedir ki ben de bu isimleri tercih etmiş oldum. Tabii bu manaları ben kendi şahsi çabamla, şahsi gayretimle gelmiş değilim. Birçok kitap inceleyerek, araştırarak, analiz ederek bu manalara gelmiş oldum ve bu isimleri koymuş oldum. Videoyu kapatmadan önce bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Ben YouTube'da çeşitli araştırmalar yaparken birçok kişiye denk geldim. Şöyle ifadeler kullanıyorlar. Beni takip edin, beni takip etmeyi unutmayın, beni takipte kalın gibi ifadeler kullanıyorlar. Ben bu ifadelere karşıyım ve tasvip etmiyorum. Çünkü siz birisini takip ederseniz devamlı onun arkasından gidersiniz. Yani yan yana yürüyemezsiniz, onunla yoldaş olamazsınız. Hem de takip aynı zamanda taklidi netice verir ki bu da bizim istediğimiz bir tarz değildir. Ben de bu ifadeler yerine beni takip edin demiyorum, beni tahkik edin derim. Eğer anlattığım bilgileri, paylaştığım verileri tahkik ederseniz, yani incelerseniz, analiz ederseniz, o zaman daha sağlıklı bilgilere ulaşmış olursunuz ve hayatınıza uygularken de daha sağlıklı bir sonuca ulaşmış olursunuz. Böylece daha verimli, daha güzel bir şekilde ne yapmış oluruz? Birbirimizle iletişim kurmuş oluruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.